Hani burada ilk geldiğinde işte maddi anlamda bir zorlanış ya da manevi anlamda bir zorlanış hani çok yaşamadın galiba. Yok yani maddi bilmiyorum, insanların kendilerinin ihtiyaçlarını karşılaması konusunda yemek, içmek ve hani temiz olmak dışında başka bir koşulu yoktur ya. Onlar sağlanabiliyor zaten bir şekilde. Öyle veya böyle. Yani illa onun lüksüne ihtiyaç yok. Ben lüks arayan bir insan değilim zaten. Çok sadeyimdir. İlkel yollar bana yeterli. Yani karnım doysun, suyumu içebileyim. Yatacak bir yatağım Yatacak olsun. bir yatağım olsun. Aynen, tekli yatak böyle. Onda yatarım yani, ömür boyu yaşayabilirim. Çok lüks sevmem. Yani aslında ben oyuncu olarak doğduğumu düşünüyorum. Yani bu mesleği yaparken ben şöhreti, parası, işte namı, ismi, hiçbir şekilde bunları gözetmiyorum. Hala öyle. Her gün yeniden ilk kez yapıyor gibi hissediyorum kendimi. Yani hep kanaat önderim benim babamdır, idolümdür çocuk yaşlardan itibaren. Bana hep şunu anlattı: büyüdükçe küçül, insanlara hiçbir zaman yukarıdan bakma, samimi ol, dürüst ol ve tamamen kendi yolunda ilerle. Efendiliğini de hiç bozma der. Peki hani popülerite, ün Gökberk'in ne kadar umurunda? Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Hiç umurumda değil. Yani popülarite, yani insanlar beni sevsin, işte en tepede ben olayım gibi bir durumum yok. Ben sevdiğim işi icra edeyim, gerekliliği odur. Onu da olumlu ve pozitif bir anlamda kullanmak gerekir. Ben de onu en sevdiğim tarafı şu oluyor: benim ismime yapılan hayırlar oluyor mesela. İşte kimsesiz çocuklar, işte köydeki o okullara, çocuklara yardım ediyorlar. O kampanyalar, en büyük kazanım bence o. Yani benim için en azından. Şunu söylemek istiyorum: her zaman, her koşulda yanımızda destek oldunuz. Birçok etkinlik düzenlediniz. Bizi sevdiğinizi iliklerimize kadar hissettirdiniz. En kötü düştüğümüz zaman da yanımızda olup elimizden tutup kaldırdınız. Birçok vilayetten, dünyanın birçok yerinden insanlar var. Dilimizi bilmeyen birçok insanın gözlerimizden bize ulaştığı bir dönem yaşadım. Onun için beni takip eden herkese beni sevmeyi bırakmayın ve sevdiğiniz için de teşekkür ediyorum demek istiyorum. Teknolojiyle çok aram olmadığı için, bir de dışarı çok zaten çıkan bir insan değilim. Onun için 3. şıkka kendim bir şey eklemek istiyorum. Evet, kendi cevabınız nedir efendim? Ben görünmez olmak isterim dostum. Görünmez. Tabii. Neden? Görünmez olayım ya. Bir böyle beni insanlar bir fark etmesini isterdim. Peki bu fark edilmemekle alakalı bir problem mi, yoksa fark edilmeden bir şeyleri başarabilmekle alakalı? Bir problem değil. Bunu başarıya da bağlamıyorum. Yani direkt fark edilmemek. Mesela insanların rutinlerine dışarıdan tanık olmak. Onun için yaptığın en büyük fedakarlık nedir? Fedakarlık dedin mi? Ben. Yani fedakarlık deyince eşittir ben. Yani neye göre fedakarlık tabii. Ama en büyük fedakarlığı galiba kendim için yaptım. Yani ben eşittir ailem. Ailenin her bireyi, çünkü biz de eşit. Aynı sevgide, aynı huzurda, aynı koşulda yaklaşıyoruz birbirimize. Ben de yani kendime yaptığım her şeyi ailem için yaptım aslında. Sen ağlıyor musun? Biraz etkilendim ya şeyden. Aile konusunda sen Böreklerden, hassassın. aile Evet. Yani öyle diyebilirim. Benim için aile çok kıymetli. Bir de ya mesela insanlar bunu yadırgıyorlar. Şu anlamda yadırgıyorlar. Şimdi belirli bir yaştan sonra aileyle yaşamak külfet veya kötü bir şeymiş gibi algılanıyor günümüzde. Bunun ben kendi öz ailemi kurana kadar, yani sonraki hayatının ailesini kurana kadar kendi ailen, çekirdek ailenle beraber yaşamanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kesinlikle. yani yaşarken onların değerini bilmek diye bir şey var ve ben bununla gurur duyuyorum. Yani annenin, babanın hayattayken kıymetini bilmek bence çok kıymetli bir çocuk için. Ama ben aile sıcaklığıyla yaşamayı seven bir adam olduğum için onlardan uzak kalmayı çok istemiyorum yani. Ağlayabildiğimiz bu dünyada gerçekten kıymetli şeyler bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunların en başında da aileye sahip çıkmak ve onların değerini bilerek yaşamak. Ki kendi ailesini sevmeyen birisi kuracağı bir aileyi de sevemez diye düşünüyorum. Özeti budur. Nasıl korunuyorsun bu kaos durumundan peki? Hani böyle o kadar uyarana maruz kalıyoruz ki hayatta, sanat, özellikle sanat tarafında o kadar çok uyarana,
yoruma, eleştiriye, pozitif, negatif fark etmez. Bir dışarıdan bir böyle bam 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 durumu. Buna karşı nasıl koruyorsun kendini? Yani nasıl Sessiz kalarak. susarak? Evet, susmak en büyük gerçekten tepki oluyor bence. Aslında süper kahraman olarak hani bir Gizlendim orada. Görünmezlik Evet. istemiştin ya. Yine görünmüyorsun ve geçip Evet, gidiyor değil mi? evet. Yani hayatım anlaşılmayı bekleyerek geçti ama hiç anlaşılmayı beklemedim. Güzel sorular işte, ben biliyorum. Yani benim sevenlerimin böyle Gerçekten. daha yaratıcı sorular soracaklarını biliyorum tabii ki. Ya dünyaya mesajım benim çok net olur. Bu nasıl algılanır bilmiyorum ama bence dünyayı çocuklar yönetsin. Tek cümledir yani benim için. Ama gerçekten yani nasıl bir duygu bu kadar fana sahip olmak ve gitgide artması? Formatın adı Fanline ama ben genelde fan çok tercih fan sadece soğutucu bir tane var ya böyle dönem. Ha evet. Benim için o. Evlerde kullanılan. Aynen. Ben daha çok sevenlerim diyorum, ailemle hitap ediyorum onlara. Tabii ki çok güzel bir şey yani. Sevilmek bir kere ayrı bir şey. Anlaşılmak çok başka bir şey. Özlenmek, merak edilmek. Yani annem babam gibi ne yaptığımın, ne halde olduğumun, nasıl olduğumun sorulması. Yani sosyal medya zaten benim hayatımda çok böyle istediğim bir şey değildi çocukluktan beri. Çok fazla böyle internetin kölesi değildim. Zaten çok beni gerçekten özümde organik bilenler benim şöhrette ne bileyim çok tanınmakta gözüm olmadığını bilirler. Ki zaten ona göre yaşamam. Ben kendi hayatını kendi içinde doğru şekilde yaşamaya çalışan bir insanım. Ama şu oluyor tabii, sosyal medya bu işin altın kurallarından birisi. Evet. Çünkü o insanlarla da iletişime geçebileceğim tek araç. O yüzden de sosyal medyayla aramı iyi tutmaya çalışıyorum işte. Onlar bazen bana kızıyorlar hani çok Evet, sakladın, çok kabuğuna çekildin diye. Ama kendi içinde yaşayan bir insan olduğumu biliyorlar günün sonunda ve onları da tabii ki mutlu etmek istiyorum. Olabildiğine daha çok paylaşım yapmaya çalışıyorum. Yaptığım şeyleri gösteriyorum diyelim. İyiyim, sağlıklıyım, her şey yolunda, merak etmesinler yani. Yani evet, buna alıştılar, beni böyle kabul ettiler diyebiliriz. Ve ki daha çok seviyorlar bu halimi. Onu da düşünüyorum. Sizleri seviyorum.